Dar Antik Kenti'nin batı sınırları içerisindeki nekropol alanındayız. Ölüler şehrindeyiz. Bu bulunduğumuz alan yaklaşık 2 kilometreye kadar tek parça kaya oyarak yapmışlar. İlk başta taş ocakları olarak. Daha sonra bir şehri inşa ediyorlar. Şöyle tabelanın üzerine baktığımızda zaten ilk resme baktığımızda Dara'dan bir görünüm efendim. Tamamıyla şu anda antik şehrin üzerinde köy inşa edilmiş ve her evin zemininde bir tarih yer alıyor. Kimisi tarihin içerisinde yaşıyorlar, kimisi de üstünde. Ama şöyle baktığımızda şehrin etrafında belirli noktalarda sur duvarları görebiliyoruz. Yakın mesafede resimlerden görebiliyoruz efendim. Daha önceki projesi de şu şekildeydi. Burası 2008 yılına kadar toprak altındaydı ve bu toprağın üzerindeyse de futbol sahamız yer alırdı. Yıllarca ben bile dahil çocukluğumuz buraların üzerinde top oynayarak geçti ama top oynadığımızın zemininde mezarlar olduğunu bilmiyorduk. Sonra 2008 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nin yaptığı kazılarla birlikte 5 farklı kültüre ait mezarlar bulundu. Pers, Roma, Sasani, Süryani, tepede ise de Müslüman mezarları. Şimdi Dara'daki mevcut yapılarımız efendim. Bu gördüğümüz resimlerde gördüğümüz yapılar burası dahil daha Dara'nın sadece %5'i. ...2009 yılına kadar şu bastığımız seviyelere kadar tamamıyla içerisi toprak doluydu. Ve burası bir mağara olarak bilindiği için yıllarca bölgede yaşayan halkımız tarafından ahır olarak kullanılıyordu. O sırada da hep ateş yakıldığı için yukarıdaki siyahlı kisler oradan kalma. Sonra burada kazı çalışmalar yapıldıktan sonra en alt kat bölümünde insan kemikleri bulundu ve bu kemiklerin bir kısmı sayılarak gerisi metrekare hesabına bakıldığında ortalama 3000 kişiye yakın. 100 eksik ya da fazla o şekilde tahmin ediliyor. Toplu mezar dediğimizde ise akıllara birçok farklı soru işaretleri geliyor. Katliam, soykırım, savaş, hastalık gibi dikkat ettiysek alandaki bütün kemikler dağınık bir şekilde bir arada duruyor ve bu da arkeolojide net bir şekilde belli oluyor ki kemik halinde taşımışlar buraya. Kapının sol tarafında kanatlı bir melek görebiliyoruz dikkat edersek. Elinde insan, alt köşesinde ise bir sürü kuru kafalar. Kuru kafaların anlamı burada bir toplu mezarlık olduğunu gösteriyor. Üzerinde tekrar meleklerin devamı ve dikkat edersek ki şöyle köşede bir el üstlerine doğru indirilmiş. Tanrı'nın eli olduğunu düşünüyor. İnançlarına göre gökten peygamber meleklerle birlikte Tanrı'nın huzurunda dünyaya inecek ve buradaki bütün ölüleri yeniden diriltecek mucizesini gösteriyor. Tabii ki bu sefer arkeolojide ne olur? Kutsal kitaplara dönüşüyor. Kutsal kitaplarda neler geçiyor? Bu insanlar bu kabartmaları yapmış, buraya bir toplu gömmüşler. Kutsal kitaplarda Hezekiel, ölüleri dirilten peygamber olarak biliniyor. Kur'an-ı Kerim'de ise Bakara suresi ayet 243'te geçiyor. Diyor ki binlerce insan ölüm korkusuyla yurtlarını terk etti. Allah onlara toplu ölümü emretti ve aradan çok uzun yıllar geçti. O insanlar kemik haline dönüştü. Sonra Allah'ın huzurunda Hezekiel peygamber kemiklerin olduğu yere inerek rüzgara peygamberlik etti ve oradaki bütün insanları diriltti. Orada çok ama çok büyük bir kalabalık oluştu. Buradaki insanlar da o mucizeyi tekrardan yaşasınlar diye buraya toplu gömmüşler. Zaten giriş kapısındaki kabartmalar onu gösteriyor. Kapının sağ tarafına baktığımızda ise selvi ağacı. Selvi ağacı şu anda bizim kültürümüzde, mezarlarımızda yer alan bir ağaçtır. 4 mevsim rengi yeşil ve onun için sürekli hayat devam ediyor. Biz de öldükten sonra ikinci bir diriliş
selvi ağacı gibi ölümsüz bir yaşamı gösteriyor. Ağacın sonundaysa Meryem Ana, kucağında Hazreti İsa, üst taraftaki üçgense de Hristiyanlığın sembolüdür. Baba, oğul ve kutsal ruhu ifade ediyor. Şimdi mezarlarla ilgili merak ettiğiniz bir şey varsa kafanızda bir soru işareti. Şu yukarılar ne ki? Yukarıda da mezarlar. Şimdi yukarıdaki mezarlara baktığımızda Güneş, Zerdüştlük mezarları. Alt kattakiler üçgen işaretlere yer alıyor, Hristiyanlık simgesi. Bazen de haç şerefi, bazen de Arapça yazılar. Yani darada ne kadar farklı kültürlerin el değiştirdiğini onlara ait yazılar ve kapatmalar mezarlarda görebiliyoruz efendim.